Telemor Creative'den herkese tekrar merhaba. Geçen videomuzda Art Deco'nun ana karakteristiklerinden bayağıca bahsettik. Yönetmen de yarıda kesti. Bu videoda devam edeceğim. İstediğim gibi konuşacağım. Şimdi başlıyoruz. Neden bahsedeceğiz bugün? Art Deco Avrupa'da nasıl işlendi, Amerika'da nasıl işlendi? Bazen bir akım iki farklı ülkede farklı şekillerde incelenebilir. Ne dedik? Sen ne anladın ve kendine nasıl uyarladın? Şimdi bunun bir örneğini göreceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'te dediler ki artık modernleşiyoruz. Sanayileşme, üretim, bunlar var. Modern dünya geliyor. Neoklasizm, romantizm bitiyor, modernizme geçiyoruz. Art Deco'da zaten tam bu aradaki o kısa köprü. Buradaki kısa çok önemli çünkü antikacılar anlamıştır buradan bir şeyler. Bu kısa devir nadir bulunan eserler bıraktığı için bizlere antikacılar tarafından çokça aranan ve sevilen eserler oldu. Neden? Antika ne demek? El emeği demek. İşte şimdi de zaten konunun not kısmına geleceğim. Modernleştik, geometrik şekilleri kullanmaya başladık, modern dünyaya uyum sağlıyoruz Paris'te. Ama el emeğinden asla vazgeçemedik. Çünkü bir yandan ulaşımın kolaylaşmasıyla egzotik ülkelere gidip gelmek de kolaylaştı ve oralardan alınan fil dişi, sedef, inci gibi materyalleri Art Deco için oluşturduğumuz geometrik şekilli ahşap mobilyaların içine uygulayarak, gerçek pirinç ayaklar koyarak ona, hele ki üzerine o kadar zor olan Japon tekniğinde lake yaparak onu zor üretilebilir, zaman alan modern mobilya haline getirdi Paris. Çünkü modern onlara bence basit geliyordu ve onu bir şekilde lüks göstermenin yolu buradan geçiyordu. Art Deco'nun ana fikri lüks. Bundan vazgeçmediler ve lükslüğü bu şekilde sağlayabileceklerini düşündüler. Çok da güzel eserler bıraktılar. Amerika'daki Art Deco'ya geçelim. Amerika ne yaptı? 1925'te Art Deco ismini alan o sergiye ulaşımın da kolaylaşmasıyla Amerikalı designerlar geldiler. Ve baktılar, Paris sanatın beşiği, burası modernleşiyor. Tamam, süper fikir. Geri dönelim. Döndüler. Bu modernliği seri üretime öyle güzel uyguladılar ki buradan bahsedeceğiz. Bu Japon tekniğinde lakeyden vazgeçtiler. Zaman almamalıydı çünkü. Ve normal lake tekniğine, günümüzde uyguladığımız parlak lake tekniğine geçiş yaptılar. Ve bu püskürtmeyle çok kolay yapılabilecek bir şey. Sizler de biliyorsunuz. Bunun yanında gerçek pirinç kullanmanın gerekmediğini, gold boyalarla pirinç efektlerinin verilebileceğini bize gösterdiler. Kolay üretilebilir ama yine ana fikir lüks görünen, yani lüks görünen Art Deco'yu kullandılar, sanat çünkü buydu, ama bunu seri üretilebilir hale getirdiler. Çünkü Amerika'da ilk otomobil Ford üretildi ve seri üretim orada çok daha hızlıydı. Seri üretimin faydalarını gören bunu bence dekorasyona da mutlaka uygulamalıydı. Mobilyaları da böyle kolay üretilebilir hale getirdiler ve seri üretim başladı. Burada endüstriyel tasarım ismini sıkça geçtiğini görüyorum. Çünkü bir ürünü güzel görünecek bir şekilde ama aynı zamanda seri üretime uyabilecek bir şekilde tasarlamak endüstriyel tasarımcının işidir. Zaman geçti. 1930'da Art Deco akımı Amerika'da artık Art Modern'e dönüştü. Ve Art Modern'de renkler artık koyudan beyaz ve soft renklere geçiş yaptı.
Bu art moderne geçişte yine Amerika'nın Almanya'da ortaya çıkan Bauhaus ekolünü çok iyi yakalamasının çok büyük etkisi var. Yani bir şeyi dünyanın herhangi bir yerinde bir akım ya da bir fikir ortaya çıkmış olabilir. Onu çok iyi takip ediyorsanız, çok iyi uyarlayabilecek tekniğiniz varsa, çünkü bu aynı zamanda teknikle de ilerleyen bir şey, o zaman bunun ekmeğini çokça iyi yersiniz diye düşünüyorum. Belki kaba bir tabir oldu ama bu böyle. Peki, biz bir markayı oluştururken ne yöne bakmalıyız? Ben Avrupa'ya bakmaktan vazgeçemiyorum ya da kendi tarihimize. Çünkü Amerika'ya göre daha duygusal buluyorum. Daha el emeği olan şeylere önem verdiğimizi görüyorum. Ama belki bu devirde her ikisini de karıştırmak bir marka için önemli olabilir. Şöyle olabilir. Materyalde yüzümüzü Amerika'ya dönebiliriz. Ama düşüncede Avrupa'ya dönebiliriz. Tam tersi olabilir. O da artık sizin tekniğinize ve mühendisliğinize bağlı birazcık. Yaptığımız şey de yine bir orta yolu bulmalıyız. Çünkü bir şey hem satılabilir olmalı, hem günümüze uymalı, hem emekli olmalı. Hadi bakalım çıkalım şimdi işin içinden. Bu marka nereye oturmalı? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone tıklamayı lütfen unutmayınız. Herkese çokça sevgiler.